Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şu fiyatlarla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü bana mesela fiyat sormak için çok mesaj geliyor. Ama ben fiyatını söyleyince çok pahalı buluyorlar. Hatta bununla ilgili mesela şu an kendim hani kafamdan uydurmuyorum bu fiyatı diye bu videoyu çekiyorum. Şöyle biliyorsunuz zaten bu işi yapanlar bilir. Eee, Bazı işte böyle siteler var. Siz ürünün işte şimdi onu da göstereceğim zaten size. İşte toplam ilmek sayısını, işte kullanılan malzeme fiyatını yazıyorsunuz. O size otomatik olarak hesaplıyor. Bundan sonra böyle yapıyorum. Yani arada bir kendi fiyat verdiklerim de oluyordu bazı ürünlerde. Tabii ki yine hani ne kullandığıma bakıp da fiyat veriyordum. Bundan sonra direkt böyle hesaplayacağım. İşte ne kadarsa ona göre fiyat vereceğim. Pahalı bulan arkadaşlara da direkt atacağım şeyini göstereceğim. Bakın burada bu kadar ilmek atmışım diye. Şimdi öncelikle şuradaki fiyatları bir göstermek istiyorum. Çünkü böyle bazı komik yorumlar alıyorum. Yani mesela bir ürüne 400 lira diyorum. İşte bana şey gibi yorum yapıyorlar. İşte bu ürüne mesela hatta onu hemen göstereceğim. Yani şu ürünüme bakın bu benim sayfamda zaten var. Takip edenler bilir. Buna ben 400 lira demişim. Gayet göz işlemesi olan ve bunu bu arada o bahsettiğim siteyle de hesapladım. Yine aynı rakamlar çıkıyor. Yani bu amatör bir örgü değil. Yani hani şey değil. Onun dışında işte kullandığım renkler ve bu bayağı böyle büyük bir kelebekti. Yani hemen hemen şöyle şu kadar vardı. Videosunu izleyenler de bilir. Yani kullandığım ip, bu arada ben Alize'nin ipini kullanıyorum. Genelde onu kullanıyorum. Zaten gösteriyorum. O ip şimdi ne kadar olmuş onu da göstereceğim size. Yani ben o ipi almaya başladığımda 15 lira falandı. Şu an sanırım 43-44 lira. Hani şuna ben 400 lira dedim diye işte bunun 3 tanesini 400 liraya vermem falan gerekiyormuş gibi böyle saçma. Ben zaten onu yazanın amigurumi ile ilgili bir şey yaptığını ya da genel olarak örgüyle ilgili bir şey yaptığını düşünmüyorum. Hani yapıyorum demiş. Yani kendisi de hani fiyatlardan haberiniz yok herhalde dediğimde yapıyorum demiş ama hiç zannetmiyorum. Yapan bir insan zaten saygı duyar. Çünkü bu renkli gözlerin fiyatlarını da yine yapan arkadaşlar bilir. Boyutuna göre içinde elyaf var. Dediğim gibi yani bir sürü ip çeşidi. Neyse. Şimdi ben size şuradan dediğim gibi öncelikle bir fiyatlarla ilgili göstermek istiyorum. Ondan sonra ben bu arada Hobimon açtım. Hani ben buradan alışveriş yaptığım var. Ee, Hatta bazen buradaki ürünler indirimli de oluyor. Hemen şöyle açacağım. Mesela bakın direkt gözlerle ilgili açıp göstereyim şuradan hemen. Böyle siyah gözler, renkli gözler, simli gözler, çeşit çeşit zaten göz kutuları ve işte setler. Şöyle siyah gözlerden en çok mesela kullanılan. Bakın şöyle hemen mesela bakın 9 milim oval göz bakın 3.25. O da bunlar indirimli bu arada bakın. Daha önceki fiyatında mesela 4.5. Aynı şekilde bu muhtemelen 5 milim bir göz. Bakın burada yazıyor 3 lira 10 kuruş. Şimdi buradan toplu alıp tabii ki yapabilirsiniz. Hani o şekilde bazen yaptığım da var. Ama bazen de öyle bir oluyor ki mesela o anda isteniyor sipariş veya bu sefer ne yapıyorum? Gidiyorum ben de burada alabileceğim bir yerden alıyorum. Ben de bu 3 liraya 4 liraya işte hani ne kadar üzerine koymuşlarsa o kadar ona göre alıyorum. Bakın burada yine hani en az bu hani indirimli fiyatlar olduğu için bir arkadakileri söyleyeyim. En az 4 lira 5 lira. Bunlar gözler bu arada. En amigurumi en alt şey diyebilirim. Elyaf'ın da şu an daha önce mesela en son 100 150'ye mi ne almıştım mesela 2 kiloydu sanırım. Şu an o da mesela belki de 200 oldu yani tam bilmiyorum. Çünkü elyaf biliyorsunuz uzun süre gidiyor yeni almadım. Yani şu zamlardan sonra almadım en azından bakın 42 lira. 44 demişim 42 muhtemelen burada bu yani burada benim normal bir mağazadan almaya kalksanız 1-2 lira da o koyuyor 43-44 dediğim gibi. Ve bu mesela 100 gramlık.
Yani bunun 50 gramlık olanları da var. 50 gramlık mesela şöyle 22 lira bakın 50 gramlık. Yani 50 gramlık ipi ben yani şunları 6 liraya aldığımı hatırlıyorum. Şu anda maalesef bu fiyatta. Dediğim gibi ben Alize kullanıyorum. Yani burada bir sürü çeşit marka var. Çok zorda kalırsam yani eğer o renkte onu bulamadıysam işte Lanos'a biraz kalın kalıyor. Şey neydi ya? Yarnart. O da güzel. Falan. Şimdi ip fiyatları böyle dediğim gibi. Ve bunlar mesela sadece normal bir oyuncak için söylüyorum bu arada. Bunun mesela amigurumi malzemeleri kısmında bu hani emzik zinciriydi. İşte bakın saç ipleriydi. Ben genelde örgü saç tercih ediyorum. İşte böyle düğme çeşitleri, o eklem aparatları, ondan sonra işte emzik zinciri, o malzemeler zaten dünya para. Yani hani şöyle dünya para. Mesela bakın ahşap halkalar en çok kullanılan yine. Bakın burada mesela 70 milim en ve bu gerçekten hani en uygun sitelerden biri yani. Ben bunu burada 8-9 liraya aldığımı biliyorum. Bu yine 5-6 demiş. Hemen şöyle geri geleceğim. Hatta şuradan elyafın bakayım, buradaki elyaf fiyatına da bakabiliriz. Bakın 100 gramı 15 lira. Yani 1 kilosunu hesaplayın. 400 gramı 40 lira gördüğünüz gibi. Şu boncuklar. Yani ben burada şöyle ufacık bir boncuğu yani 4 liraya 3 liraya, bakın zaten aynen 4,75 3 burada bile o şekilde bu arada. Normal mağazada yani zaten şöyle figürlü olanlar mümkün değil yani hani şeyde. Bakın görüyorsunuz. Gerçi şunlar adetleri yüksek olanlar. Ama hani yine bile şöyle arada mesela figürlü olanlar 4 lira 5 lira. Yani bir emziğin neredeyse maliyeti, işte o emzik klipsi, üstündeki klips, onlar da bu arada yani 14-15 lira falan. Burada varsa hemen göstereyim. Diş kaşıyıcı emzik klips takım olarak var herhalde. İkili de bakalım aynen. Bakın 23 lira. 24 lira hatta. Bak tek bu klips bile değil. Normal ucuna konulan aparattan. Şu görüyorsunuz yani şu 25 lira. Bunun arasına bir sürü boncuk konuyor. İşte ipi mesela o paraşüt ip, o bile bir şey. Yani neredeyse 100 lira bir şeyin maliyeti. Harfli boncuklar aynı şekilde. Onlar da yine şey. Şimdi ben şu hesap yaptığım şeyi göstermek istiyorum. Hatta bir tane de burada sizin hesaplarını istiyorum. Şu benim daha önce ördüğüm ve tarifini verdiğim bir ürünü hesaplayacağız. Şunu hesaplayacağız. Bundan önce nasıl hesapladığımı da göstereyim mesela. Şimdi ben hemen şurada dün örmeyi yeni bitirdiğim tarifinde YouTube'a yükleyeceğim bir ürün bu da. Bunu mesela hesapladım. Hemen şöyle göstereyim size. Bir dakika, bu muydu? Evet. Tabii bu akıllı kafam, buraya bunun fiyatını yazmamışım. Neyse. Bakın şöyle. Diyebilirsiniz ki bu nasıl bir hesap? Şimdi bu diğer şeyi hesaplamayı gösterdiğimde onu göreceksiniz zaten. Tek tek buraya ben işte kaç ilmek attığımı hesaplayabilmek için yazıyorum. Sonra bunları topluyorum. Sonra burada bakın toplam ilmek sayısı. Şurada da görüyorsunuz toplam ilmek sayısı. Fiyatta buraya gerçi yazmadığım iyi olmuş. Buradan hesaplarız. Ve şurada mesela malzeme ile ilgili kısımda bakıyorum işte mesela siyah göz kullanmışım. Elyaf kullanmışım. Bu arada bu 10 TL'lik elyaf kısmını hani ortalama bir hesap yaptım diyeyim. Belki daha fazla kullanmış bile olabilirim. Diyorum ya, yine hani böyle en alt seviyelerden hesapladığım bir şey bu yani. Ondan sonra işte gözü şu mesela şundan hemen hemen 50 gram ip kullandım. Biraz büyük oldu çünkü. Diğer kısımda da mesela yine şu şu ara renklerdeki iplerde de onda yine hani toplamı 50 gramdır, belki daha azdır hatta. Yani fark etmez gerçi, şunu atıyorum 15 lira diye bile hesaplayabilirsiniz. Tamam mı? Bakın yine düşüreyim şeyini. Hani burada
şey olmuşum, insaflı olayım. Şuradan hemen geliyorum. Yazacağınız şey amigurumi fiyat hesaplama 2023. Bakın yazdım. Hemen şu örgüm net yazıyor. Giriyorum. Orada da gözüküyordur umarım. Geliyorum şöyle aşağıya. Ha bu arada mesela bakın burada aşağıda kategori seçeceksiniz çünkü. Burada mesela göstermiş işte amatör örgücü amigurumi konusunda tecrübesi olmayan ya da ilk modelleri yapan kişileri kapsar. Bu kişiler ortalama olarak hiç yapmamış ya da 4-5 model yaparak kendini bu kategoride kanıtlamaya çalışan kişilerdir. Orta seviyede de mesela amigurumi modellerine hakim olmaya başlamış, çok farklı modeller örmüş ancak bir iki ticari satışı olmuş kişiler bizce orta seviye amigurumi örgücülerdir. Bu kişiler ortalama 15-25 model örmüş ve beraberinde 1-2 modelini satmıştır. Şimdi geliyorum profesyonel örücü kısmına. Ticari olarak artık evine ek gelir sağlayabilen kesimi ifade eder. Bu kişiler tariflere bile ihtiyaç duymadan örnek bebeklere bakarak tarifi kendi kafasından biçimlendiren kişilerdir. Sonuç olarak profesyonel örücüler artık bu hobiyi ticari boyuta taşımış ve evine ek gelir getirecek seviyeye ulaşmış kişilerdir. Tabii yine bunlar da yani düşün orta seviye 15-25 model diyorsa bu daha da fazla yani profesyonelde ve gayet düzgün öğren. Hani düşünün ben yine burada bile mesela şey davranmışım işte hani acaba orta seviye mi yazsam gibi. Halbuki ben gayet profesyonel örücü olduğumu düşünüyorum. Şimdi geliyoruz mesela bakın burada seçiyorsunuz. Ben şimdi geldim profesyonel örücü kısmını seçtim. Mesela şunun için bu yani hani yeni başlayanlar için çok kolay bir ürün değil. Orta diyeceğim o yüzden. Çok hani bence zor bir ürün de değil. Şimdi malzeme tutarını az önce şey demiştim de şunu 15 liraya indirdik ya. Onu bir tekrar hesaplayayım şurada. Şimdi şöyle yazdım. 22 işte 15 3,5 10 lira. Şöyle 50,5 çıktı. Hadi bunu 50 lira diyeyim. Şunun yani şunun ip maliyetine ki ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen daha fazladır. Neyse 50 lira diyelim. Şimdi tekrar buraya geldim. Az önce seçmiştim. Hı. Malzeme tutarına şöyle 50 yazdım. Şimdi yapılan toplam ilmek sayısı. Bunu nasıl hesapladığımı dediğim gibi göstereceğim. Şurada ben bakın hesapladım. 3563. 3563. Fiyat hesapla diyorum. Geliyorum bakın. Fiyat direkt burada bir 265 lira fiyat çıkardı. Ortalama da hani diyor ki şu ikisi arasından mesela en az 240 lira demelisiniz. Şimdi ben videoyu izleyenlere soruyorum. Ben bunu 240 lira desem kime vereceğim bu ürünü? Hı? Ama bunun bence de hak edilen ve yani emeği bence de bu. Çünkü gördüğünüz üzere gayet hesaplanmış ilmek sayısı şeyi. Ha, ne olur atıyorum en az 240 liradır. Belki benim inisiyatifime kalmıştır. Ben 200 lira derim. 220 lira derim. Hani dediğim gibi. Ama mesela hani öyle şey yorumlar alıyorum ki dediğim gibi. Hani şey yazacak insanlar biliyorum. Ya bu işte 200 lira etmez. Bunun 3 tanesi 200 lira falan. Böyle abuk subuk. Şimdi ben bu arada şunu da hesapladım. Onu da göstereceğim size hemen. Bunu bir kenara alın. Bakın buraya da kocaman bir hesap yaptım. Bu hesapladığım ürün hatta şunu birazcık yukarıya kaldırayım öyle göstereyim size. Evet bakın şöyle benim çok sevdiğim bir ürünüm. Hatta bunu da videoya çekmeyi düşünüyorum. Yani belki bir tık küçüğünü. Çünkü bu biraz büyük oldu. Şöyle bunlar çıkıyor. Tekrar takılıyor. Böyle. Böyle. İçinde 2 tane çıngırak var. Böyle bir bakın zaten ses yapsın diye de. Şimdi mesela ben bunu da hesapladım. Gördüğünüz üzere tek tek yazdım. Bütün giden kullanılan malzemeyi şöyle şurada bakın 130 lira şey çıkarmışım. Malzeme parası çıkarmışım. 10.183 sık iğne yapılmış buna. Hepsini tek tek hangi parçada ne kadar gittiğini yazmışım. Ve oradan da fiyatı 800 lira. Hatta size hemen şöyle kanıt için biraz aşağı indireyim tekrar. Hemen mesela yine profesyonel örücü diyorum ama bunda zor diyorum. Çünkü bu kolay bir ürün değil. Yani
videosunu çektiğinde daha iyi anlayacaksınız. Bunu birçok arkadaş bana yazdı. Hatta yani öğrenemedik, zorlandık. Şurayı nasıl yaptınız, burayı nasıl yaptınız gibi. 130 lira malzeme parası demişim ki yine bundan daha çok kullandığıma eminim yani. En alt seviyeden diyorum onu bile. 10.183. Hemen şöyle fiyat hesapla diyorum. Bakın fiyat 802 lira. Ben yine onu saymamışım da işte 800 yazmışım. Hatta şurada bir ortalama fiyat var. Diyor ki mesela yani neredeyse 900 lira bile bu ürünü verebilirsiniz diyor ki bence onu hak ediyor. En az da diyor işte 720. 700 artık bize kalmış. Şimdi şu diğer ürünü dediğim gibi bunu beraber hesaplayalım. Hem size göstereyim. Şunu da alayım. Şimdi nasıl hesaplanıyor kısmındayız. Şimdi şunu da hemen geldim. Bakın tarifi burada. Tarif burada. Büyüttüm tarifi. Şöyle yapıyorum hatta. Şu sihirli halkamın içine 6 sık iğne yapıyoruz ya mesela. Aslında 10 da sayabilirim. Ama onu saymadan direkt şu 12'den başlıyorum. Yine hani orada da insaflı davranıp şöyle hemen şuradan 12'den başladım. Bakın şu. Bunlar her sırada sizin attığınız ilmek sayısı 18. 2 sıra örmüşüm. Tekrar 2 tane 18. Ondan sonra 14. 12. Ondan sonra şurada 6 tane örmüşüm. Bir sıra bu niye sıranın şeyini yazmamış? Ha şu neyse şuradan devam edelim. Tekrar bir 6. 9 sırayı da mesela 9 sıra 6 tane 6 sık iğne olarak örmüşüm ya. Onu da şöyle yapıyorum. 9 çarpı 6 diyorum. Bu çünkü bazen yüksek rakamlar oluyor. O karıştırmamak için. Geliyorum yine mesela şurada. Attım şöyle bir ilmeğim kafam. Yazabilirsiniz de bu arada kafa vücut gibi. Yine geldim. 12'yi yazdım. 18'i yazdım. 24'ü yazdım. Mesela bir sıra ör demiş 24 yazdım. Bir sıra blue olarak 24 demiş yazdım. 4 sıra demiş. Mesela burada da şöyle bir çarpı 4 yapıyorum. 24 diyorum. Devam ediyorum. 18. Bir sıra şu arada ışık parlamış ama o da bir sıra yazıyordu. 12. Alttan devam ediyorum. 4 sıra yine 12 olmuş. 4 çarpı 12 diyeyim. Bu tarafa geçiyorum. Tek tek böyle yani hepsini yazıyorum. Evet bakın şöyle yazdım tek tek. Şimdi bunları topluyorum komple hepsini ve toplam ilmek sayısını buraya yazıyorum. Toplam ilmek sayısı. Onu şimdi buraya yazacağım. Buraya da malzeme kısmını yazacağız. Şimdi malzeme kısmı için hemen şöyle geldim. Yani buna dediğim gibi ortalama bir şey çıkartıyorum. İşte mesela göz kullanmışım. Az önceki gözde kaç demiştim? 3 aynı milimler çünkü bunlar. 3,5 liraymış mesela. Şöyle göz için 3,5 lira yazdım. Elyaf için ortalama bir şey yazmam lazım. Yine buna da hadi diyorum ya şeysiz gidiyorum 5 lira olsun. 5 liralık elyaf olsun. Siyah, sarı ve yani 50 gram olmasa bile bir 30 gramlık ip gitmiştir. Şöyle ip içinde genel bir 30 gramlık ip ortalama ne kadardır onu da bir hesaplayıp yazacağım oraya. Hemen geliyorum. Şuraya da ortalama malzeme fiyatını. Evet arkadaşlar şöyle toplam ilmek sayımı topladım. 2168. Malzeme parasında burada bir 28,5 çıkardım. Hani onu 30 yapabilirim ama hadi yapmıyorum. Şunu ortaya alalım. O orta bir şeyde. Hemen şuradan malzeme tutarını 28,5 olarak yazıyorum. Şuraya da 2168 ve fiyat hesapla. Bakın buyurun 160 lira şey çıktı. Hatta şuraya da not alayım. Yani ben ona 100 lira bir de desem bana şuraya da ne olduğunu da yazalım da bari.
şey yapacak insanlar tanıyorum ama görüyorsunuz yani. Bu şekilde bundan sonra böyle hesaplayıp vereceğim. Hiç uğraşmayacağım fiyat pazarlığı yapmakla. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir yani fiyatlarla ilgili bir ufak bir video çekmek istedim. Teşekkür ederim.